Define ve arkeolojiye hoş geldiniz değerli dostlar. Bu videomuzda tılsımlı define haritası ve definecilerin başlarına gelenler konulu bir anlatıyı sizlere aktaracağım. Size anlatacağım hikaye, dedemin bana anlattığı ve hayatımı derinden etkileyen gerçek bir olayın hikayesi. Ben Agopyan. Şimdi 65 yaşındayım ve size anlatacaklarım. Bundan tam 50 yıl önce dedem Artin'den dinlediğim olayların ta kendisi. O zamanlar 15 yaşında bir çocuktum ve dedemin her akşam anlattığı hikayeleri dinlemeye bayılırdım. Ama bu hikaye diğerlerinden çok farklıydı. Soğuk bir kış akşamıydı, dedem her zamanki gibi bahçedeki ceviz ağacının altındaki sedirde oturuyordu. Elinde her zaman yanından ayırmadığı kehribar tesbihini çevirirken gözleri uzaklara dalıp gitmişti. Yanına oturduğumda yüzünde alışık olmadığım bir ifade vardı. "Oğlum," dedi. "Sana bugün çok önemli bir şey anlatacağım. Ama önce söz ver, bu anlattıklarımı kimseyle paylaşmayacaksın. Ta ki zamanı gelene kadar." Dedem 1940 yıllarının başında Doğu Anadolu'nun ıssız bir köyünde yaşayan Mahmut Ağa adında yaşlı bir adamla tanışmış. Mahmut Ağa köyün en bilge kişisiymiş ve defineciliğin sırlarını çok iyi bilirmiş. Bir gün dedem Mahmut Ağa'nın evine misafir olmuş. O gece Mahmut Ağa ona çok eski bir harita göstermiş. Bu harita deriden yapılmış ve üzerinde tuhaf işaretler olan bir haritaymış. Mahmut Ağa bu haritanın kendisine babasından, ona da dedesinden miras kaldığını söylemiş. Haritada gösterilen yer eski bir Ermeni manastırının kalıntılarının bulunduğu bir tepeymiş. Rivayete göre 1915 yılında bölgeden ayrılmak zorunda kalan bir Ermeni aile tüm altınlarını ve değerli eşyalarını bu manastırın mahzenine gömmüş. Ama bu define sıradan bir define değilmiş. Söylenenlere göre defineyi koruyan güçlü bir lanet, yani bir tılsım varmış. Mahmut Ağa haritayı dedemle paylaşırken şöyle demiş: "Bu haritayı sana veriyorum çünkü sen temiz kalpli ve güvenilir bir adamsın. Ama unutma, her defineyi bulabilmen için bir bedel ödemen lazım. Yani bunun da bir bedeli vardır. Bu definenin bedeli ise çok ağır. Şimdiye kadar onu aramaya kalkanların başına türlü türlü belalar geldi. Kimisi delirdi, kimisi kayboldu, kimisi en sevdiğini öldürdü, kimisi aklını kaybetti, kimisi geceleri dağ bayır gezer oldu, kimisi de..." Sözünü tamamlayamadan sustu Mahmut Ağa. Dedem başta bu lanete, yani bu tılsıma pek inanmamış. Ertesi gün yanına 3 arkadaşını alıp haritada gösterilen yere gitmişler. Manastır gerçekten de tam da tarif edildiği haritada tarif edildiği gibiymiş. Taş duvarları yosun tutmuş, pencerelerinden rüzgar uğuldayan, insanın içine korku salan ve soğuk bir görüntüsü ile insanın kanını donduran bir yapıymış. Dedem ve arkadaşları manastırın etrafını araştırmaya başlamışlar. İlk gün her şey normal gitmiş. Eski duvarların dibini kazmışlar. Buldukları bazı işaretleri takip etmişler. Ama ikinci gün tuhaf olaylar olmaya başlamış. Önce kazma kürekleri ortadan kaybolmuş. Sonra geceleri tuhaf sesler duymaya başlamışlar. Rüzgar olmadığı halde ağaçların dalları sallanıyor, uzaklardan gelen fısıltılar duyuluyor. Baktıkları yerlerde birden sanki bazı görüntüler beliriyormuş gibi oluyor. Bazen birdenbire aniden içlerine korku düşüyor. Bazen sanki yer sallanıyor gibi hissediyor. Bazen ise sanki yanındakilerin ona bir şeyler söylediğini sanıp cevap veriyormuş. Üçüncü gün dedemin arkadaşlarından biri hastalanmış. Yüksek ateş ve sayıklamalarla yatağa düşmüş. Diğer arkadaşı ise geceleyin gördüğü bir kabustan sonra çılgına dönmüş. Sürekli "Onlar geliyor, bizi bulacaklar," diye bağırıyormuş. Üçüncü arkadaşı ise bir sabah uyandıklarında ortadan kaybolmuş. Günlerce aramalarına rağmen hiçbir iz bulamamışlar. Dedem bu olaylardan sonra define arama işini bırakmaya karar vermiş. Haritayı bir köşeye kaldırmış ve normal hayatına dönmüş.
Ama hani bir şey aklımıza düşünce hiç unutamazsınız ya. İşte o da bu şekilde içinde çok büyük bir merak varmış. Kaybolan arkadaşına ne olduğunu, defineyi koruyan tılsımız gerçek olup olmadığını düşünüp durmuş. Aradan tamı tamına 5 yıl geçmiş. Günlerden bir gün köye yaşlı bir adam gelmiş. Bu adam, dedemin o zamanlarda kaybolan arkadaşının babasıymış. Oğlunun kaybolmasından sonra tüm bölgeyi karış karış aramış. Araştırmaları sırasında çok ilginç bilgilere ulaşmış. Manastırın bulunduğu bölgede yüzyıllar boyunca benzer olaylar yaşanmış. Define aramaya gelenler ya ortadan kaybolmuş ya da akıllarını yitirmişler. Yaşlı adam dedemle uzun uzun konuşmuş ve ona cebinden çıkardığı eski bir el yazması göstermiş. Bu el yazması manastırın son rahiplerinden birinin günlüğüymüş. Günlükte definenin nasıl gömüldüğü ve neden tılsım yapıldığı anlatılıyormuş. Rahip defineyi gömerken özel bir ritüel yapmış. Bu ritüel, defineyi bulacak kişinin sadece saf niyetli ve temiz kalpli biri olması gerektiğini belirtiyormuş. Aksi halde define arayıcılarının başına türlü felaketler gelecekmiş. Dedem günlüğü okudukça işin ciddiyetini daha iyi anlamış. Rahip defineyi gömerken 7 farklı tılsım yapmış. Her tılsım defineyi korumak için farklı bir görevi yerine getiriyormuş. Birinci tılsım açgözlü insanları uzak tutmak içinmiş. İkincisi defineyi bulmaya çalışanların aklını karıştırıyor ve bir daha eskisi gibi olamıyorlarmış. Üçüncüsü kötü niyetli kişileri çaresiz bir şekilde hasta ediyormuş. Dördüncüsü define arayıcılarının rüyalarına girip onları sabaha kadar uyutmuyor ve sabaha kadar korku ve acılar içinde korkutuyormuş. Beşincisi, defineyi aramaya gelenleri yanlış yönlere yönlendiriyor ve tamamen ilgisi olmayan yerlere, yanındakileri farklı sebeplerle gitmelerini sağlattırıyormuş. Altıncısı, definenin yerini sürekli değiştiriyormuş. Yedinci ve en güçlü tılsım ise, defineyi bulmaya çalışanları başka bir boyuta götürüyormuş gibi tamamen zihinlerini yitirmelerine, kendilerini ve yanındakileri bilinçsizce öldürmelerine sebep oluyormuş. Yaşlı adam, oğlunun muhtemelen bu tılsımların kurbanı olduğuna inanıyormuş. Günlükte yazılanlara göre, 7. tılsımın etkisine kapılanlar, zamanın ve mekanın ötesine geçiyorlarmış. Bazıları geri dönebiliyor, bazıları ise sonsuza kadar kayboluyormuş. Dedem, bu bilgileri öğrendikten sonra haritayı tekrar incelemeye başlamış. Haritadaki işaretler artık onun için farklı anlamlar taşıyormuş. Her işaret bir tılsımın yerini ve etkisini gösteriyormuş. Ama en önemlisi haritada defineye ulaşmak için izlenmesi gereken manevi yol da gösteriliyormuş. Rahip günlüğünde şöyle yazmış: Bu define sadece onu hak eden kişiye hiç ummadığı anda ve yerde kendini gösterecek. İnancı ne olursa olsun, para hırsıyla değil, bilgelik arayışıyla gelenler, 7 sınavı geçerek defineye ulaşabilir. Her sınav, insanın kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini gerektirir. Ancak kendi nefsini yenen defineyi bulabilir. Dedem, bu sözlerin üzerinde uzun uzun düşünmüş. Define aramak artık onun için sadece altın bulmak değil, bir iç yolculuk anlamına geliyormuş. Yaşlı adamla birlikte defineyi bulmanın doğru yolunu aramaya başlamışlar. Ama bu sefer acele etmeden, her adımı düşünerek ve en önemlisi kalplerini, niyetlerini temiz tutarak ilerlemeye karar vermişler. Ama dedem ve yaşlı adam araştırmalarına devam ederken köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlamış. Geceleri o eski manastırdan gelen ışıklar görülüyor. Uzaklardan anlayamadıkları bir netlikte farklı sesler, konuşmalar ve sanki ritüelde okunan dualar gibi bazı sesler duyuluyormuş. Köylüler korkuya kapılmış. O kadar korkmuşlar ki bazıları evlerini terk etmeye bile başlamış. Bu sırada dedem
Günlükteki bilgileri daha dikkatli inceleyip en ufak bir ayrıntıyı bile es geçmeyip defalarca bakıyormuş. Rahip, defineyi 7 aşamada şifreleyip gizlemiş. Her aşama bir öncekinden daha riskli ve zormuş ve her birinin çözülmesi gereken kendine has bir sırrı varmış. İlk aşama, manastırın avlusundaki kurumuş su kuyusunun dibinde başlıyormuş. Kuyunun dibinde bir sonraki aşamaya geçmek için gereken işaret ve izler gizliymiş. Dedem ve yaşlı adam bir gece yarısı tüm cesaretlerini toplayıp kuyunun başına gitmişler. Ay ışığında, gündüz hiç göze çarpmayan ve belli bile olmayan ama gece olunca belirginleşen kuyunun taş duvarlarında bazı işaretler görünmeye başlamış. Bu işaretler sadece dolunay ışığında ortaya çıkıyormuş. İşaretler eski Ermenice harflerle yazılmış bir ağıtı oluşturuyormuş. Ağıt, manastırın altındaki dehlizlerin haritasını tarif ediyormuş. Yaşlı adam Ermenice bildiği için orada yazanları tercüme etmiş. 7 kapı, 7 anahtar. Her kapının ardında bir muamma var. İlk kapı sabırla açılır, ikinci kapı cesaretle. Üçüncü kapı bilgelik ister, dördüncü kapı merhamet. Beşinci kapı fedakarlık gerektirir, altıncı kapı affetmeyi öğretir. Son kapı ise ancak gerçek sevgiyle açılır. Bu yazıyı çözdükten sonra dehlizlere inmeye karar vermişler. Ama o kadar korkuyorlarmış ki çevreden duyulan en ufak bir çıtırtıdan şüphelenmeye başlamışlar. Yanlarına sadece bir fener, biraz su, ekmek ve okunmuş tuz almışlar. Dedemin anlattığına göre dehlizler manastırın altında karmaşık bir labirent oluşturuyormuş. Her köşede farklı bir tuzak, her dönemeçte ne olduğunu bilmedikleri, bizi bekleyen karanlık bir sınav varmış. İlk kapıya ulaştıklarında karşılarında kocaman bir taş duvar bulmuşlar. Duvarın üzerinde yine Ermenice yazılar varmış. Sabret ve bekle. Acele eden yolunu kaybeder. Yolunu kaybeden canını kaybeder yazıyormuş. Korkudan saatlerce bu duvarın önünde beklemişler. Hiçbir şey olmamış. Tam ümitlerini kaybedecekken şafak vakti gelmiş ve ilk güneş ışıklarıyla birlikte duvar kendiliğinden yok olurcasına açılmış. İkinci kapı daha da zormuş. Karşılarında derin bir uçurum varmış. Uçurumun karşı tarafında ikinci kapı görünüyormuş. Aralarında sadece çürümüş, ipleri kopmak üzere olan, kendini zor taşıyan eski bir tahta köprü varmış. Köprü her an yıkılabilecek gibiymiş. Yaşlı adam korkmuş ve tereddüt etmiş. Geçmeyelim demiş. Ama dedem cesaretini toplayıp, buraya kadar geldiysek geriye dönemeyiz. Ya o da bir sınav ise, biz ne yaparız sonra demiş. Köprüyü geçmeye karar vermiş. Köprüye adım attığında tahtalar gıcırdamaya başlamış. Her adımda köprü sallanıyor, parçalar kopuyormuş. Ama dedem kararlılıkla ilerlemiş ve sonunda karşıya geçmeyi başarmış. Üçüncü kapının önünde 3 farklı yol varmış. Her yolun başında bir bilmeceye benzer sorular yazılıymış. Doğru yolu bulmak için bu bilmeceleri çözmeleri gerekiyormuş. Bilmeceler çok zormuş, eski efsanelerden, unutulmuş hikayelerden bahsediyormuş. Yaşlı adam ve dedem saatlerce düşünmüşler. Sonunda yaşlı adam kendi köyünde anlatılan eski bir hikayeyi hatırlamış. Bu hikaye, bilmecelerin cevaplarını bulabilecekleri eski bir anlatı ve eski bir efsane olarak bilinen bir hikaye ve bu bilmece gibi soruların cevap anahtarıymış. Üçüncü kapıyı geçtikten sonra dedem ve yaşlı adam kendilerini geniş bir salonda bulmuşlar. Salonun duvarları baştan aşağı sanki altın yaldızlı mozaiklerle kaplıymış. Mozaiklerde eski rahiplerin hayatlarından bazı çimler ve manastırın tarihi resmedilmiş. Dördüncü kapının önünde yaralı bir dilenciyi oturuyormuş vaziyette bulmuşlar. Perişan bir haldeymiş. Adam açlıktan ve susuzluktan bitkin düşmüş görünüyormuş. Yaşlı adam ve dedem yanlarındaki son ekmek ve suyu bunu vermesek de zaten bu bize yetmez, ona verelim deyip dilenciye vermişler.
Dilenci, bu merhamet gösterisinden sonra birden sanki aniden yok olurcasına kaybolmuş ve dördüncü kapı kendiliğinden açılmış. Meğer bu da bir sınavmış. Merhamet göstermeden bu kapıdan geçmek mümkün değilmiş. Beşinci kapının bulunduğu odada yerde değerli taşlarla dolu bir sandık duruyormuş. Sandığın içinden kapağının aralığından birazı dışarıya dökülmüş olanlar da varmış. Kapının üzerindeki yazıda ya sana ait olan bu zenginliği seç ya da bu sonu belli olmayan karanlık yoluna devam et yazıyormuş. Dedem ve yaşlı adam bu sandığın bir tuzak olduğunu anlamışlar. Ama ya bu son şanslarıysa ve bunu almaları gerekiyorsa ne olacak diye de düşünüyorlarmış. Veya defineyi bulmak için kendi zenginliklerinden vazgeçmeleri, fedakarlık yapmaları mı gerekiyormuş? İkisinin de akıllarında bin bir türlü şüpheli düşünceler ile yanlarında getirdikleri tüm değerli eşyaları, sandıktakileri almayıp sandığa bırakmışlar. Altıncı kapının olduğu odada ise büyük bir sürprizle karşılaşmışlar. Odada yıllar önce kaybolan arkadaşlarını ve yanındaki de oğlunu bulmuş. Adam tılsımın etkisiyle burada ve bu haldeymiş, o günden beri burada yaşıyormuş. Ama artık eskisi gibi değilmiş. Gözlerinde çok garip bir ışık, yüzünde tuhaf ve anlam veremedikleri bir ifade varmış. O defineyi kendisi için istiyormuş. Yaşlı adam oğlunu bu halde görünce çok üzülmüş. Dedem ise arkadaşının değişimine inanamıyormuş. Arkadaşları onlara saldırmaya çalışmış ama dedem ve yaşlı adam ona karşı koymamışlar. Bunun yerine onu anlamaya, ona yardım etmeye çalışmışlar. Sonunda adam sakinleşmiş ve yavaş yavaş sanki küçük bir çocuk büyüyüp akıllanırcasına kendine gelmeye ve sakinleşmeye başlayıp yaptıklarından pişman olmuş. Onu affettiklerinde altıncı kapı açılmış. Son kapıya geldiklerinde karşılarında devasa bir ayna bulmuşlar. Aynada kendi yansımalarını gördüklerinde şaşkına dönmüşler. Çünkü aynada gördükleri sadece dış görünüşleri değil, içlerindeki tüm duyguları, düşünceleri, korkuları ve umutlarıymış. Bu ayna, insanın kendisiyle yüzleşmesini sağlıyormuş. Bizim aslında farkında olmadan hissettiklerimiz veya isteklerimiz, sevincimiz veya öfkemizi gösterebiliyormuş. Dedem, aynada kendini gördüğünde define arama hırsının aslında kendini kanıtlama isteğinden kaynaklandığını ve aslında bulana kadar verdiği o sözlerin aslında yalan olduğunu anlamış. Yaşlı adam ise oğlunu kaybetmenin acısıyla, onun kaybolmasına sebep olan arkadaşlarına yıllardır taşıdığı öfkeyi görmüş. Kaybolan arkadaşları da aynada kendi açgözlülüğünü ve kibrini görmüş. Üçü birden bu yolculuğun aslında altın ya da hazine için değil, kendilerini bulmak için olduğunu anlamışlar. Gerçek define kendi içlerindeymiş. Bu farkındalığa ulaştıkları anda son kapı da açılmış. Kapının ardında rahiplerin kutsal kitapları, değerli eşyaları ve altınları varmış. Ama artık bunların hiçbiri onlar için eskisi kadar önemli değilmiş. Dedem hikayesini bitirirken gözleri dolmuştu. "İşte evlat," dedi. "Gerçek define hikayesi budur. Biz o gün manastırdan çıkarken bulduğumuz altınların ve değerli eşyaların çoğunu orada bıraktık. Sadece üçümüzün ailesine yetecek kadar aldık. Çünkü anladık ki açgözlülük insanı felakete sürükler. Gerçek hazine paranın satın alamayacağı şeylerdedir." Yaşlı adam ve oğlu köylerine geri dönmüşler. Dedem ise bu hikayeyi bana anlatana kadar kimseyle paylaşmamış. "Bu hikayeyi sana anlatıyorum çünkü sen de büyüyünce define, avcısı olmak istediğini söylüyorsun," dedi. "Ama unutma, en değerli define kendi içindedir. Başkalarının hazinelerini ararken kendi hazineni kaybetme." O günden sonra dedem çok yaşamadı. Ama anlattığı bu hikaye benim hayatımı değiştirdi. Define avcısı olmak yerine arkeolog olmaya karar verdim. Şimdi eski eserleri korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışıyorum.
Çünkü biliyorum ki gerçek hazine ne altında ne gümüştedir. Gerçek hazine, geçmişten gelen hikayelerde, bu hikayelerin bize öğrettiklerinde ve bu öğretileri gelecek nesillere aktarabilmektedir. Bazen geceleri o eski manastırın olduğu tepeye gidiyorum. Ay ışığında, taş duvarların gölgeleri dans ederken dedemin anlattığı hikayeyi düşünüyorum. Kim bilir, belki hala o dehlizlerde define aramaya gelenleri bekleyen sınavlar vardır. Belki hala o 7 kapı gerçek hazineyi arayanları test ediyordur. Belki hala o kapılar birilerini bekliyordur. Ama artık biliyorum ki define aramak sadece toprağı kazmak değildir. Gerçek define avcısı kendi içindeki hazineyi keşfedebilendir. Ve belki de en büyük sır, bu hikayenin bize öğrettiği gibi aradığımız her şeyin aslında içimizde olduğunu anlamaktır. Şunu asla unutmayın ki en büyük ve en değerli hazine sağlık ve sevdiklerimizdir. Tüm hayalleriniz gerçek olası dileklerimizle. Define ve arkeoloji. Evet sevgili dostlar, bir dahaki videomuzda yaşanmış ve gerçek anlatı ve hikayelerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.